Kas iskelet sistemi ilaçları grubunda yer alan Brufen Retard, 800 mg'lık 14 ve 28 tablet içeren karton ambalajlarda bulunmaktadır. Brufen Retard'ın etken maddesi ibuprofendir. İlacın isminde yer alan retard, geciktirilmiş salınımlı sistemler için verilen bir ektir. Özellikle ağrı kontrolünde değerlendirilir. Brufen Retard nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç, vücutta ağrıya ve iltihaba sebep olan hormonları azaltan, iltihap önleyici, ateş düşürücü ve ağrı kesici bir ilaçtır. İltihabı giderici etkisinin ardından ateşi düşürür ve ağrıyı geçirir. Brufen Retard, çocuklarda ve yetişkinlerde şu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Sıklıkla dizlerde, el ve ayak parmakları, bilekler, kalça kemiği ve omurilik eklemlerinde görülen kıkırdak dokunun yapısında bozulma, kıkırdakta incelme, aşınma ve harabiyetin görüldüğü bir eklem hastalığı olan osteoartrit, halk arasında iltihaplı romatizma adıyla bilinen, bilhassa eklemlerde ağrı, şişlik, tutukluk ve hareket kaybına yol açan, bu arada vücuttaki diğer organları da etkileyebilen, vücutta iltihap yapan kronik iltihaplı eklem hastalığı olan romatoid artrit, omurlarla kaburgalar arasındaki eklemler ile omurga, kuyruk sokumu kemiği ve leğen kemiğini birleştiren eklemlerin sertleşmesi, hareket yeteneğinin azalması ya da kaybolmasıyla karakterize, ağrılı ilerleyen iltihaplı romatizmal bir hastalık olan ankilozan spondilit, ayak parmaklarında, ayaklarda, ayak bileklerinde, diz, dirsek, ellerde ve el bileklerinde ani ağrı ataklarıyla kendini gösteren, genelde ayak baş parmağını etkileyen, bir nevi eklem iltihabı olan akut gurt artriti. Brufen Retard bu rahatsızlıkların haricinde tendon iltihabı, bursit iltihabı ve benzeri hastalıklarda sıkça görülen ağrı, şişlik, tutukluk gibi şikayetlerin iyileştirilmesinde ve adele ağrıları, vücut kırgınlığı, sırt, bel, boyun, diz, bacak, kalça ağrısı gibi ani gelişen ağrılarda da kullanılır. Söz konusu rahatsızlıklarda iltihaba bağlı şişliği azaltır. Eklemlerde ağrı ve sertlik halini iyileştirir. Tutma gücünü ve eklemlerin esnekliğini arttırır. Brufen Retard aynı amaçlar için ayrıca ağrı ve ateşle birlikte görülen gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, larenjit, yutak iltihabı, yüz sinüslerinin iltihabı, soluk borusu iltihabı gibi üst solunum yollarındaki enfeksiyonlarda gözlenen vücut ağrısı, adele ağrıları, baş ağrısı, kulak ağrısı, boğaz ağrısı gibi hastalık bulgularının giderilmesinde, migren, baş ağrısı, boğaz ağrısı, diş ağrısı, diş eti apsisi ağrıları, bayanlarda adet dönemi sancısı, ameliyatın ardından oluşan ağrılarda ve yumuşak doku zedelenmeleri, kaza ya da spor yaralanmaları ile ilgili şişlik, ağrı ve iltihabi durumlarda kullanılır. Brufen Retard yavaş salınımlı film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacın her bir tableti yeterli miktarda su ile birlikte alınmalıdır. İlacın kullanımından iyi sonuç almak için ilacınızı mideniz boşken alınız. Yemek yemeden en az 1 saat önce veya yemek yedikten en az 2 saat sonra ilacı alabilirsiniz. Ancak midenizde yaratabileceği tahrişi azaltmak amacıyla yemekten sonra almaya özen gösteriniz. Hekiminiz ilacınızı günde ne kadar, ne zaman, hangi aralıklarla kullanacağınızı, rahatsızlığınızın ve ağrının şiddetine göre belirleyecektir. Brufen Retard bilhassa çocuklara hekim tavsiyesi olmadan verilmemelidir. Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmedikçe erişkinlerde günlük tek doz olarak tercihen yatmadan önce 2 tablet alınması önerilir. Şiddetli veya akut vakalarda toplam günlük doz 2'ye bölünmüş olarak 3 tablete çıkarılabilir. Brufen'in tablet formlarının 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez. 12 yaşından küçük çocuklarda aynı etkin maddeyi içeren likit formların kullanılması tavsiye edilir. Brufen Retard yavaş salımlı film tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız tavsiye edilmez. Bu ilacı kullanmanız süresince
Hekiminize danışmadan ağrıya karşı başka bir ilaç kullanmayınız. Hali hazırda kullandığınız diğer ilaçların etiket veya prospektüsünü okuyarak kullanım amaçlarının aynı olup olmadığına bakınız. Mide, bağırsak, astım, kalp ve damarlar ile alakalı sorunlarınız varsa bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza bilgi veriniz. Kanda pıhtılaşmayı tetikleyebileceği ihtimali sebebiyle kalp ve kan damarlarında dolaşım sorunları olan veya bu hastalıklara yatkın olanlarda kullanımı, kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden kalp ve dolaşım sorunlarını arttırmaktadır. İlacın gereksiz yere ve tavsiye edilenden fazla kullanımı neticesinde bu olumsuz etkiler daha da artar. Bu ilaç kalp ya da kan dolaşımı rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Hekiminizin belirlediği kullanım zamanını ve dozu aşmayınız. Bypass ameliyatı öncesi ve sonrası ağrılarda Brufen retard kesinlikle kullanılmamalıdır. İlacın kullanımıyla alakalı ciltte kızarıklık, döküntü başlarsa ya da bulaşıcı bir hastalık olan su çiçeği emareleri varsa ilacın alımını kesiniz. İlacın kullanımına bağlı yüksek kan basıncı, halsizlik, nefes almada güçlük, konuşmada bozukluk, görme bozukluğu ve denge kaybı gibi kalp ve dolaşım sorunlarının herhangi biriyle karşılaştığınızda tıbbi yardım için acilen doktorunuza başvurmalısınız. Bu ilacı kullanımınız süresinde ciltte mor lekeler, kolay kanama, halsizlik, vücutta ağrı, kas zayıflığı, ateş, nefes alıp vermede güçlük, şiddetli baş ağrısı, boyun tutulması, sarılık, iştah kaybı veya ani kilo alma, vücutta şişlik, titreme, üşüme, kırmızı deri döküntüsü, kaşıntı, ışığa karşı aşırı duyarlılık, irade dışı kasılmalar, asabilik, tedirginlik, çarpıntılı veya düzensiz kalp atışları, koyu renkli idrar, normalden az idrar yapma ya da hiç yapamama durumlarından herhangi biri görüldüğünde hemen ilacın alımını kesip derhal doktorunuza başvurmanız gerekir. İlacı kullanırken dışarıdan alınan darbeye bağlı olmadan derinizde benek şeklinde morarmalar görüldüğünde ilacın kullanımını kesip acilen doktorunuzla görüşünüz. Hekiminizin önerdiği dozu dikkate alınız. İlacın normal doz haricinde ekstra kullanımı sindirim organlarında kanama veya delinme gibi tehlikeler oluşturabilir. Yaşlı kişilerin mide ve bağırsaklarında istenmeyen durumlara maruz kalma ihtimali daha fazla olduğundan yaşlılarda ilacın olumsuz etkileri takip edilmeli ve doz ayarlaması yapılmalıdır. Bu ilacı kullandığınızda alkol almaktan kaçınınız. İlacın alkolle birlikte kullanımı midede kanama tehlikesi yaratabilir. Bu ilaç araç ya da makine kullanımına engel teşkil etmez. Yine de üzerinizdeki etkisini görmeden araç ya da makine kullanmanız tavsiye edilmez. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde bu ilaç kullanılmamalıdır. İlaç anne karnındaki bebek ve emzirilen bebeğe zarar verebilir. Brufen retardın kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır. Baş dönmesi, mide ekşimesi, ishal veya kabızlık, gaz, asabilik ve halsizlik geçici olarak rastlanan yan etkilerdir. Bu videoda dinlediğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.